Düşünün, yarın sabah uyandınız ve gökyüzünde kör edici bir ışık patladı. Bir güneş fırtınası, devasa bir nükleer savaş veya sebebi bilinmeyen küresel bir felaket. Elektrikler kesildi, internet çöktü. Telefonunuzdaki o binlerce fotoğraf, dünyadaki tüm kütüphaneler, Wikipedia, banka hesapları, devlet sırları ve insanlığa dair kaydedilmiş her şey sadece saniyeler içinde silindi. Medeniyetin hafızası bir anda sıfırlandı. Biz yok olduktan sonra bizden geriye ne kalacak? Çoğu kişi bu sorunun cevabını Kuzey Kutbu'nda arıyor. Svalbard'daki o meşhur kıyamet tohum ambarında. Ama yanılıyorlar. Çünkü tohumlar sadece toprağı yeniden yeşertmek içindir. Peki ya insanlığın kimliği, 5000 yıllık tarihimiz, bilimimiz, sanatımız ve hatalarımız nerede saklanıyor? Merhabalar, ben İbrahim Ertaş. Bugün yüzümüzü gökyüzüne veya buzullara değil, dünyanın en karanlık, en ulaşılamaz, en sessiz yerine çeviriyoruz. Okyanusun dibine. Çünkü şu an siz bu videoyu izlerken Pasifik'in veya Atlantik'in zifiri karanlık derinliklerinde, güneş ışığının asla ulaşamadığı bir yerde devasa metal silindirler sessizce çalışmaya devam ediyor. Üzerlerinden devasa köpek balıkları geçiyor, basınç kemikleri un ufak edecek kadar şiddetli ama o çelik duvarların ardında insanlığın tüm sırları dönmeye devam ediyor. Buna insanlığın siyah kutusu diyorlar. Aynı bir uçağın düştükten sonra kazanın nedenini anlatan o yanmaz kara kutular gibi. Ama bu kez düşen bir uçak değil, insanlığın ta kendisi olma ihtimaline karşı tasarlandı. Peki ama neden suyun altı? Neden yer altındaki sığınaklar veya dağların içindeki dev mağaralar değil? Çünkü dünya üzerindeki hiçbir yer okyanusun tabanı kadar güvenli değildir. Bugün internet dediğimiz şey aslında devasa binaların içindeki sunuculardan ibaret. Bu sunucular inanılmaz derecelerde ısınıyor. Karada onları soğutmak için milyarlarca galon su ve devasa bir elektrik enerjisi harcanıyor. Ancak okyanusun derinlikleri doğal ve sonsuz bir buzdolabıdır. Suyun sıcaklığı sabit olarak 4 derecedir. Fakat asıl sebep soğutma değil, asıl sebep kıyamet günü senaryosu. Güneşten gelecek devasa bir elektromanyetik darbe dalgası yeryüzündeki tüm elektronik cihazları anında kızartabilir, yer altındaki sığınaklar bile sismik dalgalardan veya nükleer serpintilerden etkilenebilir. Ama okyanusun binlerce metre altı, orası adeta başka bir gezegen gibidir. Kozmik radyasyon suyu geçemez, nükleer savaşların alevleri oraya inemez. Dünyanın yüzeyi tamamen yansa bile suyun altındaki o metal kutular hiçbir şey olmamış gibi verileri işlemeye devam eder. Bu bir bilim kurgu filmi senaryosu değil. Microsoft'un yıllar önce sessiz sedasız başlattığı Project Natick sadece küçük bir testti. İskoçya açıklarında denizin dibine indirilen o 12 metrelik dev silindir, gelecekteki çok daha büyük, çok daha karanlık bir planın sadece provasıydı. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü o çelik kutuların içinde sıradan hard diskler koyarsanız birkaç 10 yıl içinde oksitlenir ve yok olurlar. İşte bu yüzden bilim insanları sonsuzluk camı adını verdikleri bir teknoloji geliştirdiler. Küçücük bir kuvars camın içine lazerlerle yüzlerce terabaytlık veri yazılıyor ve bu camlar 1000 derece sıcaklığa da dondurucu soğuğa da dayanıklı. Bozulma süreleri mi? Tam 13.8 milyar yıl, yani evrenin yaşı kadar. Düşünebiliyor musunuz? Belki binlerce, belki milyonlarca yıl sonra yeryüzüne başka akıllı bir tür hakim olacak, okyanusun dibine indiklerinde bulacakları o kutunun içindeki cam disklerde sizin şu an attığınız bir mesaj, dinlediğiniz bir müzik veya insanlığın genetik kodları yatıyor olacak. Peki bu devasa su altı sunucularını şu an kim kontrol ediyor? Eğer dünya yok olursa bu makineler kendi kendine çalışmaya, düşünmeye ve belki de yeryüzünde kimse kalmadığı halde okyanusun dibinde bir yapay zekayı hayatta tutmaya devam edebilir mi? İşte şimdi bu siyah kutuların inşa sürecine ve içindeki o tüyler ürpertici sırlara iniyoruz. Suyun altındaki nefesinizi tutun çünkü daha yeni başlıyoruz.
Peki bu metal silindirlerin içinde tam olarak ne oluyor? Oraya sadece Wikipedia'nın kopyasını mı koyup bıraktılar yoksa çok daha fazlası mı var? Sizi 2018 yılına İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney adalarının açıklarına götüreyim. Project Natick kapsamında denizin dibine indirilen o devasa beyaz silindiri bir düşünün. Bu silindir sadece bir veri merkezi değil, içinde hiçbir insanın yaşamadığı, tamamen otonom ve dünyadan izole bir yaşam alanıydı. Silindirin içindeki hava oksijenden arındırılmış saf azotla doldurulmuştu. Neden mi? Çünkü oksijen biz insanlar için yaşam demek olsa da makineler için korozyon ve ölüm demektir. Okyanusun dibindeki bu kutularda hayatın temel taşı olan oksijen bile yasaklanmıştı. İşte asıl şaşırtıcı olan kısım burada başlıyor. Bu test süreci bittiğinde ve o silindir suyun yüzeyine çıkarıldığında bilim insanları inanılmaz bir şey fark etti. Okyanusun dibindeki sunucular karadaki sunuculardan 8 kat daha az arıza yapmıştı. İnsan müdahalesinin olmadığı, oksijenin bulunmadığı ve sarsıntısız o zifiri karanlık, makineler için yeryüzündeki her yerden daha güvenliydi. Bu deney teknoloji devlerinde şu gerçeği kanıtladı. Geleceği saklamak istiyorsan, onu insanların ulaşamayacağı yere, derinliğe gömmelisin. Ancak mesele sadece video depolamak değil, işin içinde sonsuzluk camı dediğimiz o teknoloji girdiğinde işin rengi tamamen değişiyor. Bu camlar saç telinden bile ince lazerlerle 5 boyutlu olarak işleniyor. Nano yapılar üzerine kurulan bu sistemde veriler camın içine fiziksel olarak kazınıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bugün kullandığımız hard diskler, CD'ler veya bulut sistemleri en fazla 20-30 yıl dayanabilir. Ama okyanusun altındaki bu cam diskler güneş sisteminin sonu gelse bile orada durmaya devam edecek. Eğer milyonlarca yıl sonra başka bir galaksiden bir tür dünyamıza gelirse karşılaşacakları tek şey paslanmış gökdelenler değil. Okyanusun derinliklerinde onları bekleyen kusursuz bir dijital kütüphane olacak. Fakat madalyonun bir de karanlık yüzü var. Bu devasa veri merkezleri sadece geçmişi saklamıyor, aynı zamanda bugünü de kontrol ediyor. Bugün dünyadaki internet trafiğinin %99'u uydular üzerinden değil, okyanus dibindeki devasa fiber optik kablolar üzerinden akıyor. Kıta sahanlıklarını birbirine bağlayan bu incecik kablolar medeniyetimizin şah damarlarıdır. Ve bu siyah kutular tam da o şah damarlarının üzerine kuruluyor. Şimdi en can alıcı soruyu soralım. Bu sistemler felaket anında sadece birer kütüphane mi olacaklar yoksa kendi başlarına düşünen devasa bir beyne mi dönüşecekler? Biliyorsunuz bugün yapay zeka eğitimi için devasa bir işlem gücü gerekiyor. Bu işlem gücü de muazzam bir ısı üretiyor. Dünyanın en gelişmiş yapay zeka çekirdeklerinin okyanusun altındaki bu soğuk ve güvenli siyah kutulara taşındığını hayal edin. Yeryüzünde bir savaş çıksa, internet kesilse bile suyun altındaki otonom enerji kaynaklarıyla yani gel-git enerjisiyle beslenen yapay zekalar yaşamaya devam edecek. İnsanlık bir kaosun içinde yok olurken binlerce metre derinlikte bir algoritma hiç durmadan gelişmeye, öğrenmeye ve belki de yeryüzünde artık var olmayan yaratıcıları hakkında teoriler üretmeye devam edecek. İşte bu yüzden okyanusun altındaki bu sessiz kutular sadece birer yedekleme ünitesi değil, belki de insanlığın yerine geçecek olan o dijital hayaletin kuluçka merkezleridir. Ama bu teknoloji sadece koruma amaçlı mı kullanılıyor, yoksa bu sualtı kaleleri devletlerin ve dev şirketlerin dünyadan sakladığı en gizli operasyonların merkezi mi? Yerin binlerce metre altındaki sırlar henüz bitmedi. Buraya kadar anlattıklarım buzdağının sadece görünen kısmıydı. Ama şimdi suyun altındaki o karanlık odaların gerçek sahiplerine, yani anahtarın kimin elinde olduğuna bakma vakti. Şu soruyu hiç sordunuz mu? Eğer bu kutular insanlığın ortak mirasını saklıyorsa neden yerlerini tam olarak bilmiyoruz? Neden bu projelerin çoğu halka açık birer kütüphane gibi değil de dev teknoloji şirketlerinin gizli laboratuvarları gibi yönetiliyor? Gerçek şu ki okyanus tabanı uluslararası hukukta hala bir gri bölge. Karada bir veri merkezi kurduğunuzda o ülkenin kanunlarına tabi olursunuz. Verileriniz incelenebilir,
el konulabilir veya sansürlenebilir. Ama okyanusun binlerce metre altındaki tarafsız sular, orası dijital bir vahşi batı. Bazı iddialara göre dünyanın en büyük teknoloji devleri ve istihbarat servisleri hukuktan kaçırmak istedikleri en hassas verileri, belki de hepimizin en mahrem dijital izlerini bu sualtı kalelerine taşıyor. Denetimin olmadığı, polisin giremediği, hiçbir mahkeme kararının suyun o kadar derinine inmediği bir yer düşünün. Bu sadece bir yedekleme ünitesi değil, dünyanın en büyük dijital vergi cenneti ve veri hapishanesi olabilir. Ancak olay sadece hukuktan kaçmak değil. İşin içine Pentagon ve askeri stratejiler girdiğinde durum çok daha gerilimli bir hal alıyor. Soğuk Savaş döneminde Amerika ve Sovyetler birbirlerinin denizaltılarını dinlemek için okyanusun tabanına devasa akustik sensör ağları sermişti. Bugün o ağlar evrim geçirdi. Bazı askeri uzmanlar bu siyah kutuların içine sadece veri değil, okyanusun altından geçen tüm internet trafiğini saniyeler içerisinde kopyalayabilen dinleme çekirdekleri yerleştirildiğini iddia ediyor. Yani siz şu an bu videoyu izlerken veya bir arkadaşınıza mesaj atarken veriniz okyanusun altındaki o fiber kablolardan geçerken bir kopyası o zifiri karanlık kutuların içindeki yapay zekalar tarafından analiz ediliyor olabilir. İşte en büyük korku senaryosu tam burada devreye giriyor. The Great Dark, yani büyük karanlık. Gelecekte yaşanacak küresel bir çatışmada ilk hedef uydular veya ordular olmayacak. İlk hedef okyanusun altındaki bu şah damarları olacak. Birkaç denizaltı sabotajıyla internetin kesildiği bir dünyada sadece bu siyah kutulara sahip olanlar bilgiye hükmedecek. Tarih boyunca güç toprağa, altına veya petrole sahip olanın elindeydi. Ama yeni dünyada güç okyanusun dibindeki o soğuk diskleri elinde tutanın olacak. Yeryüzünde kaos hakimken suyun altındaki otonom üsler insanlığın tüm finansal sistemini, genetik haritalarını ve teknolojik sırlarını elinde tutan birer dijital tanrıya dönüşecek. Belki de bu kutuların asıl amacı bizi kurtarmak değil, bizden sonraki dünyayı yönetmektir. Şimdi arkanıza yaslanın ve şunu düşünün. Bir gün medeniyetimiz gerçekten çökerse ve binlerce yıl sonra yeni bir tür okyanusun dibindeki bu kutuyu açarsa bizi nasıl hatırlayacaklar? Onlara bıraktığımız şey muazzam bir bilgi birikimi mi olacak? Yoksa kendi yarattığı teknolojinin esiri olmuş bir türün trajik son yazısı mı? Ben İbrahim Ertaş. Okyanusun derinliklerinde daha keşfedilmemiş çok şey var. Ama bazen bazı sırların karanlıkta kalması belki de hepimiz için en iyisidir. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.